Herkese merhabalar. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Sahil Ceylan bölgesindeyiz. Avrupa Birliği ve Türk Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Gastrofish projesi, Yalova Üniversitesi Koordinatörlüğünde ve Suymer bir partnerliğiyle yürütülmektedir. Bugün bu proje kapsamında Uğur Bey ile su ürünleri yetiştiriciliği ve tüketimi hakkında görüşme gerçekleştireceğiz. Merhaba Uğur Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Ben de iyiyim, teşekkürler. Uğur Bey, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, öncelikle siz de hoş geldiniz. Ben Uğur Tahancı, 34 yaşındayım. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunuyum. 10 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Peki kısaca tesisinizden bahseder misiniz? Tesisimiz 200 tonluk bir tesis. İç pazara ve işlemeler aracılığıyla dış pazara çalışıyoruz. Alabalık yetiştiriciliği yapıyoruz. Tesisinizde çalışan genç nüfus popülasyonu nasıl? Yani şöyle söyleyebilirim, 25 yaşla 40 yaş arasında, hani yarı yarıya diyebiliriz, hani şey olarak genç nüfusumuz birazcık daha fazla. Sizce gençlerin sektörümüzle yeterince ilgilendiğini düşünüyor musunuz? Gençlerimiz çok fazla yeterince ilgilenmiyor. Zaten bu üniversitelere talepten de belli bir şekilde görülüyor. Hani ciddi manada bir mühendis açığı oluşuyor. Bunun sebebi sizce sektörün zorluğundan mı, yaşam alanlarının zorluğundan mı? Neden? Yaşam alanlarının zorluğu da var. Sonuçta gidip geldiğimiz şehir içine mesafesi oldukça kilometre olarak var. Hani gidip gelmesi, yerleşim yerleri. Peki sizce en sağlıklı su ürünleri pişirme tekniği hangisi? Vallahi ben buğulama olduğunu düşünüyorum, hani sağlık açısından. Ama tabii bence en iyisi mangalda olarak düşünüyorum. Peki balık tüketimi deyince aklınıza ne geliyor? Ya da su ürünleri tüketimi deyince? Tabii ki de balık geliyor, hani alabalık, çupra, somon. Ülkemizdeki balık fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Balık fiyatları ete kıyasladığımızda daha uygun. Ama yine de orta düzey bir gelir için olabilir ama alt düzey için birazcık daha pahalı kaçıyor. Peki yetiştiricilik sektörünün su ürünleri sektörüne katkısı nedir? Ya bir fiyatlar açısından yetiştiricilik sektörü daha etkili oluyor. Sonuçta fiyat politikasında denizden çıkan balığa göre fiyatlamasını biraz daha baskıladığını düşünüyorum. Bir de ayrıyetten yetiştiricilik sektörünün olması yıl 12 ay bizim balık yiyebilmemize avantaj sağlıyor. Peki ülke ekonomisi desem? Ülke ekonomisine katkısı tabii ki de yurt dışına ciddi miktarda ihracat yapılıyor. Alabalık, çupra, levrekte. Bunun da tabii ki de faydaları olacaktır muhakkak. Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? Yani sektörün geleceği tabii ki de parlak olduğunu düşünüyorum. Hem kendim su ürünleri mühendisiyim. Bunun için zaten elimizden geleni biz de yapıyoruz. Mesleğinizi gençlere tavsiye eder misiniz? Ya tabii ki de her meslek gibi zorlukları var. Her işin kendine göre bir zorluğu var. Bizim işimizin de kendine göre bir zorluğu var. Tabii ki de tavsiye ediyorum. Balıkçılık güzel bir meslek. Hani ben severek yapıyorum. Tabii yapmak isteyenler de Sanırım bu mesleği sevmek gerekiyor tabii ki de. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, tüketime yönelik, yetiştiriciliğe yönelik ya da mesleğe yönelik var mıdır? Vallahi balık sağlıktır. Bol bol balık yiyin diyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.